Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle güzel bir bere yapıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Keyifli seyirler. Şurada geri dönüşüm projesi olarak sökmüş olduğum bir bluzum vardı. Bundan bir bluz, bir hırka yaptım ve hala bunun gibi bir iki parça var ve buradan da bir şapka çıkarmaya çalışacağız şimdi beraberce. Çok basit bir şapka yapacağız. Çok basit ama ipin görünüşü o kadar tatlı ve pofuduk oluyor ki o yüzden şapkamız da çok güzel olacak. Bundan çocuklarınıza ve kendinize yapabilirsiniz. Yılbaşı öncesi hediye olarak da yapabilirsiniz. Sonuç çok güzel oluyor. Şöyle bir sihirli halka yapıyorum önce ve başlıyorum. 2 zincir çektim. 16 tane ikili trabzan yapacağım. Ve 16. ikili trabzanımı da yaptım. Şuradaki sihirli halkamın ipini güzelce çekiyorum, sıkıştırıyorum ve arkada ince bir tığ ile bunu güzelce sağlamlaştırdıktan sonra halkamın içinde saklayacağım. Ve burada son trabzanımın ilk trabzanıma bağlanışında ilmek kaydırma ile yapıyorum. Ve bu noktada biraz zor görünüyor ama şöyle yaptığınızda görüyorsunuz ilmeklerimizi. Şöyle birazcık yaklaştırayım size. 3 zincirle yukarıya çıkıyorum. Her bir trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan yapacağım. Bu sıradaki sayımız 32 olacak. Ve yavaş yavaş şapkamız büyüyecek. Aynı bir yuvarlak tabanlı çanta tabanı gibi düşünün arkadaşlar. Bu sırada ikişer ikişer batacağız her bir trabzana. Bir üst sırada da bir örüp bir tane tek trabzan yapıp bir tane de çift trabzan yaparak devam edeceğiz. Bir sonraki sırada 2 tane tek örüp bir tane çift yapacağız. Bir sonraki sırada 3 tane tek örüp bir tane çift yapacağız. Böyle 4 tek bir çift, 5 tek bir çift şeklinde şapkamız gitgide büyüyecek. Zaten görüyorsunuz şu an ipin pofidikliğinden dolayı ikinci sıradayız ve şapkamız bayağı büyümüş durumda. Ben size ölçüleri santimle vereceğim arkadaşlar. Çünkü herkesin eli farklı. Tığ numaramız ve ipimizin katları aynı olsa bile örüş şeklimizden dolayı hepimiz farklı santimde trabzan çekiyor olabiliriz. O yüzden bu şapkanın çapını size santimle vereceğim ve ben istediğim çapa gelene kadar bu artışlarımı yapa yapa devam edeceğim. O noktada buluşalım. Evet, beremi istediğim kadar büyüttüm. Hemen şuraya ekleme noktamı yaptığım noktaya işaretimi alıyorum. Bu işaretimin amacı da bu noktadan sonra bir miktar düz öreceğim. Daha sonra başımıza göre ayarlayıp beremizi bitireceğiz. Şimdi ben ne kadar ördüm? 6 tek bir çift noktasındayım. Burada 16 tane trabzanla başlamıştık. Daha sonra her trabzana 2 tane trabzan yaparak 32 trabzan yapmıştık. Burada da bir tek bir çift yapmıştık. 2 tek bir çift, 3 tek bir çift, 4 tek bir çift, 5 tek bir çift ve 6 tek bir çift noktasında artık beremizin genişleme bölümünü bitiriyoruz. Hemen ölçelim beraberce. 30 santim kadar görüyorsunuz bir çapı var dairemizin. İşaretimizi aldık ve ben buradan sonra her bir trabzanın tepesine bir kez batacağım ve yaklaşık olarak şuradan şöyle bir göz kararsa söyleyeyim, yaklaşık bir 8 santim kadar düz bir kenar öreceğiz ve daha sonra da eksiltmeler yaparak beremizi tamamlayacağız. 8 santim sonra buluşalım. Beremin son hali bu arkadaşlar. Görüyorsunuz şurada işaretimi almıştım. Buradan itibaren beraberce ölçelim. 8 santim
ördüm. Dümdüz, hiçbir eksiltme, arttırma yapmadan dümdüz bir şekilde ördüm. Şimdi bu bizim şapkamızın alnımıza gelecek bölümünü yapacağız beraberce. Burada eksiltmelerimiz var ve bu noktaya kadar 4 numara tığımla gelmiştim. Burada 3,5 numara tığımı takıyorum. Bir zincirle yukarıya çıkıyorum. Burada yalancı sık iğneler yapacağım. Çıktığım noktaya bir tane yalancı sık iğne yaptım. Size pratik bir şey göstermek istiyorum. Şimdi ben başımı ölçtüm. Şu kadar bir benim şapkamın alnıma gelmesi gereken bölümün genişliği. Şurası yaklaşık olarak 1/3 genişliğinde. Şöyle ölçtüğümde de görüyorsunuz. Yine 1/3. Şuradan ölçüyoruz. Yine 1/3 şeklinde. Ben bunu ne yapacağım? 2 tane örüp bir tane eksilteceğim. Böylece 1/3'ini eksiltmiş olacağım toplam olarak. Ya da ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir sıra örüyorsunuz ve başınıza geçiriyorsunuz. Başınıza geçirdikten sonra gözleminize dayalı olarak 2 örüp bir kesme veya 3 örüp bir kesme veya 4 örüp bir kesme şeklinde bu bölümü topluyoruz. Ben şimdi şurada bir tane atlayıp kestim. İkinciyi örüyorum ve tekrar şurada bir atlayıp kesiyorum. Şurada görüyorsunuz atlamış olduğum bölümü. Şimdi yine bir ördüm. İkinciyi örüyorum ve bir atlıyorum. İkinciyi örüyorum ve bir tane atlıyorum. Şöyle hemen bakalım geldiğimiz noktadan itibaren nasıl bir durum oldu. Görüyorsunuz hemen toparlanmaya başladı. Şuradan itibaren örmeye başladım. Şuradan itibaren ördüğüm noktayla şuradaki farkı görüyorsunuz. Şimdi bütün sıramı böyle dolandıktan sonra yine ben her ihtimale karşı başıma bir takacağım ve ölçeceğim. Ve sonra buluşalım. Eğer böyle tüylü bir ip ile örmüyorsanız, ince tüysüz bir ip ile örüyorsanız eksiltmelerinizi şöyle yapabilirsiniz. Şöyle birinci yalancı sık iğnemi almış gibi yapıp yandakine batıyoruz. İkincisinde beraberce topluyoruz. Böyle de yapabilirsiniz. Ama bu tüylü bir ip olduğu için ben ona gerek duymadım. O yüzden bir tane atlayarak yapıyorum. Şimdi hemen size bütün etrafı bitirir bitirmez nasıl toparlandığını göstermek istiyorum. Şurada da geldik. Burada da bir tane eksiltmem gerekiyordu. Hemen baştaki sık iğnemin tepesine batıyorum ve ilmek kaydırma yaparak 1-2 zincirle yukarıya çıkıyorum. Şimdi görüyorsunuz bayağı bir toplandı ve hemen başıma ölçüyorum. İstediğim genişliğe ulaştı. Şöyle bir görüntümüz var. Ben bunu sökmüş olduğum iplerle yaptığım için bayağı bir görüyorsunuz. İçinde düğümlerim var. Hala parçanın artmasına ne denir? Neyse birazcık da şu bölümü öreceğiz. Şuradaki beremizin uç noktası ile ilgili size bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu benim deneme amaçlı yıllar önce örmüş olduğum bir bere. Bir kere kullandım. Yalnız şurasını çok dar yapmışım. İpim de yoktu. Devamını getiremedim. Sırf örneği alayım bir köşede bulunsun diye örmüştüm bunu ben. Böyle güzel çarkı felek deniyor sanırım buna. Şurası dar olduğu için çok rahat olmadı. Onun için şurasını şöyle bir yaklaşık hemen size santim de vermek istiyorum. Yaklaşık en az bir 4-5 santim yapmanızı tavsiye ederim. O zaman çok güzel duruyor. Çocuklarınız için yapacaksanız 3, 3,5, 4 olabilir. Ama kendiniz için en az bir 4-5 santim yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi ben burada birinci sıramı yaptım.
Yaklaşık 4-4,5 santim, 5 santim olana kadar şuradaki yalancı sık iğnemi devam edeceğim ve daha sonra şapkamızı beraberce bitireceğiz. Burada beremizin toparlanmasındaki en büyük katkılardan biri de hem eksiltmemizde, o tabii ki eksiltmemiz toparlıyor ama aynı zamanda da beremizi örerken kullandığımız 4 numara tığ yerine 3,5'la şu bölümü toplamamız çok güzel bir olay oldu. Bu da size bir püf noktası olarak gelsin. Şimdi beraberce ölçelim. Şuradaki kenar bölümü ben göz kararı bitti diye düşünüyorum ama şuradan bakalım. Evet, 5 santim olmuş. Burada artık ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi herkes yapmak zorunda değil. Bu noktada bitirebilirsiniz. Çünkü zaten gözükmüyor. Bakın şöyle deneme yaptım ben ama şuradaki dokuyu sevdiğim için daha net bir dokusu var. Dokununca hissedebiliyorum bunu. Görünürde pek bir şey fark etmemiş gibi gözüküyor. Bir sırada tersine sık iğne yaparak ben şapkamın kenarını bitireceğim ve daha sonra detaylarını size anlatıyor olacağım. Bunu da yapmak istediğim için yapıyorum. Dediğim gibi istiyorsanız yapmayabilirsiniz arkadaşlar. Tersine sık iğne ile beremi bitiriyorum. Bir bluzu sökerek yapmış olduğum geri dönüşüm projelerimden üçüncüsünü de bitirmiş bulunuyorum. Şöyle güzel, sıcacık, yumuşacık. Yani şu an havalar biraz serinlese de taksam diye bekliyorum. O kadar tatlı bir şey oldu. Ve hala görüyorsunuz şöyle bir parçada hala arttı. Bununla da artık eldiven mi yaparım veya içerisine başka ipler katarak başka bir şey mi yaparım bilemiyorum. Ama ne yapıyorum? Bir kenara koyuyorum, atmıyorum. Çünkü ipler gerçekten çok pahalı arkadaşlar. Ama yine de bu ayarda alacağımız mağazadan, bilindik güzel bir mağazadan alacağımız bir üründen aynı ipten aldığımızda bizim örmemiz yine çok ucuza geliyor. O yüzden ip alarak örmek, tabii ki vaktiniz varsa ve seviyorsanız örmeyi, daha avantajlı. O yüzden bu küçücük küçücük parçaları bekletiyoruz, saklıyoruz ve ileride başka bir şey olarak değerlendiriyoruz. Bunu da şimdi ben ne yapıyorum? Kağıt üzerindeki detaylarını hazırlıyorum ve karşınıza geliyorum. Orada buluşalım. Evet, merhaba arkadaşlar. Şapkamız bitti ve ufacık zaten detayları vardı. Onları da yazdım. Hemen geldim. Biliyorsunuz bu benim bayağı halı kıvamında örmüş olduğum bir bluzum vardı. Onu sökerek ördüm. Bluz ve bir tane de hırka vardı ve hala ip artmıştı. Bir tane de bere yaptım. Hala ipim arttı. Bunlar da başka yerlerde kullanılacak. Şimdi arkadaşlar çok kolay bir bere. Şuradan ortadan bir adet sihirli halka yaparak başlamış olduğumuz ve gayet kolay bir şekilde örülen, çok çabuk da biten, yani bunu hızlı eli olan bir insan 40 dakikada ya da yarım saatte bile örebilir. Ben de dün başladım bunu, biliyorsunuz YouTube yoktu dün ve can sıkıntısından hemen cecik örerek bitirdim. Şimdi de sizin karşınızdayız. Çok güzel bir bere, çocuklarınıza da yapabilirsiniz, bebeklerinize de yapabilirsiniz. Dökülmeyen bir ip bu. O kadar elimden çekiştire çekiştire söke söke neler yaptım. Buna hiçbir şekilde bir tane bile dökülmüyor. Güzel bir ip. Noko Paris'in bir ipi. 4 numara ve 3,5 numara tığ kullanarak ördüm. Hemen size şurada detaylarını da kağıt üzerinde hızlıca göstereyim arkadaşlar. Geliyorum. Şuradan başladık. 16 tane trabzan yaptım. Ondan sonra 30 santim kadar büyüttük. Yuvarlak çanta tabanı gibi düşünün arkadaşlar. Şurada ben ikinci yuvarlağımı da yuvarlak yaptım ama aslında yuvarlak değil, o dümdüz çıkıyor. Çanta kenarları dümdüz çıkar ya, aynen onun gibi dümdüz çıkıyor. Orası 8 santim. 8 santimden sonra da artık şapkamızı toparlıyoruz. 5 santim yüksekliğinde bir kenar örüyoruz ama eksiltmeler yaparak örüyoruz. Ben 2 örüp 1 eksilterek eksiltmemi yaptım. Burada herkes kendi başına göre ölçüyor. Onun dışında ipimiz neydi? Tavşan ipimiz. Ve hemen şuraya tığımı da yazayım. Tığın o
3,5 ve 4 no. 4 ile ördük. 3,5 ile de toplama bölümünü yaptık arkadaşlar. Ve en sonda kenarına da hemen şuradan göstereyim. Pek de gözükmüyor ama ben dokusunu sevdiğim için yaptım. Burada güzel bir doku verdi buraya. Tersine sık iğne yaparak da şapkamı bitirdim. Bu kısmı isteyen yapabilir, istemeyen yapmasın. Çocuklarımızın sevdiği renklerde yaparak çeşit çeşit okula giden çocuklarımızın, kurslara giden çocuklarımızın kullanabileceği zevklerine uygun renkler yaparsak çok seveceklerini düşünüyorum. Çünkü çok pofidik bir şey oldu. Ben bile bu yaşta çok bayıldım. Bekliyorum hava soğusun takayım. Hiç şapkam yokmuş gibi. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.